어? 어? 오! 맛있다 한 거야? 진짜로? 주. 어? 아니 맛있다. 맛있다 한 거야? 점수 매겨 후기 남겨 쉽던가 우린 재료 소진 바빠 sold out 미슐랭 별이 5 we got 5 저 가수 나나 맞춰 네 입맛 What's your flavor? 난 어떤 맛집 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 We got 5 오늘 친구와 맛있는 걸 먹었어. 문득 늘 함께 하던 네 생각이 난 그냥 눈물이 났어. 길을 가다 흘러나온 그 익숙한 노래 우리 같이 듣던 그때 생각나게 해. 나 혼자 너무 맛있게 먹어서 눈물이 나 예전처럼. Evet, şimdi eminim aklınızdan birçok soru geçiyor. Ben ne izledim? Gerçekten bu ek kelime ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama doğru yerdesiniz. Çünkü bugün çok enteresan bir içerikle karşınızdayım. Efendim, biliyorsunuz ki K-Influencer programının bu senede bir üyesi olarak içerik üreteceğim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Duymadıysanız da buradan tekrar söylemiş olayım. Ve bu ayın ilk görev videosu da tam olarak az önce de tanık olduğunuz ma ya da mas gibi okunan ek ya da kelime diyelim olacak. Çok enteresan. Kore dili kendine çok has ve çok özel bir dil bence. Ve ben her böyle değişik bir şeyini öğrendiğimde şaşırıyorum. Ve öğrenmek için cidden zaman ayırmak gerekiyor. Bu da bir köşede dursun. Şimdi gelelim bu kelimeye ya da eke. Şimdi İngilizce olarak 3 tane anlamı var bu kelimenin. Türkçe olarak da sayacağım ardından. Taste, feel ve pleasure. Daha sonra düşündüğümüzde de tat, his ve pleasure nasıl çevirebiliriz pleasure'ı? Keyif almak. Yine bir hissiyatla bağlantılı aslında kökeni var. Keyif almak diyebiliriz çevirdiğimizde. Çok özel bir kelime olduğunu ben bu program sayesinde öğrenmiş oldum ve sizle de paylaşmak istedim. Videonun girişinde size çok tatlı bir giriş olarak bir bebek gösterdim. Bebeğimizin adı Eunwoo. Çok tatlı. Onun da kendine ait bir programı var. Eğer izlemek isterseniz aşağıya da bir videosunun linkini bırakabilirim. Bölüm bölüm onu da izleyebilirsiniz. Onun kelimeyi söyleyişi o kadar tatlıydı ki bizim dizilerden aslında çok aşina olduğumuz o mashiso. Çok lezzetli işte kelimesi. Zaten mashiso olarak biliyor, hani aşinayım kelimeye. Ama ma'yı tek başına 3 anlam ifade ettiğini asla bilmiyordum. Ve mashiso benim de aklıma gelen ilk anlam olduğu için lezzetli kelimesine onu başa koymak istedim. Daha sonra bir bakıyoruz ki bir şarkı giriyor devreye. Şarkımızda ma ve çip kelimeleri birleşmiş. Aslında yemek evi gibi
Türkçe'ye dan diye çevirirsek yemek evi diye çevriliyor. Ama tabii ki restoran anlamına geliyor. Orada kullanım şekliyle de değişik bir yorum olduğunu düşündüm ama yine yemekle bağlantılı. 3'te hem duygusal anlamında var sanırım. Ben çeviride o şekilde algıladım ve o yüzden de alt yazıya yazdım. Eğer siz doğrusunu biliyorsanız aşağı bırakmayı unutmayın. Evet, ilk kısmında geçerken orada da yine yemek anlamında, arkadaşımla bir kafedeydim vesaire kısmında orada bir yine yemekten bahsediyor ama ikinci kısımda kendi gözyaşlarını anlatırken ben orada anlamının daha duygusal his tarafında olduğunu düşündüm. O yüzden de çok enteresan bir yolculuğa çıkarmış oldu beni. Daha sonra da genel başlıkları düşünmeye başladım. Kore ile ilgili beni mutlu eden o his kısmına, feel kısmına gelen şey aslında ne? Bu programa her katıldığımda bunu sorguluyorum. Çünkü programda devamlılık ve bir ekstra bir emek söz konusu. Ve gerçekten o kadar severek yapıyorum ki ürettiğim içeriklere ve bunda hiçbir şekilde baskı hissetmememin ya da bunu bir iş olarak görmememin çok büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum. Ama öteki yandan da Kore kültürünün benim hayatıma girdiği zaman çizelgesine baktığımızda beni birçok anlamda çok mutlu etti ve hissiyatım ve bu şekilde bağlı olup içerik üretme isteğimin de oradan geldiğini düşünüyorum. Ama uzun uzadıya tabii ki anlatmayacağım. Başka videolarda bahsetmiştim çünkü. Öteki kısımda diğer anlamı, lezzet, yemek kısmına gidecek olursak daha çok yine Chocolate adında bir diziden bahsetmiştim. Aman Allah'ım. Onu izlerken ve herkes böyle başlasam falan yapıyordu ve gerçekten ben ekranın karşısında böyle eridim. Eridim yani. Yemek istedim. Onunla videosunu koyarım. Kore yemeklerini denediğim, yediğim çok fazla zaman oldu. Ve yemeye de devam ediyorum. Çok seviyorum. Gerçekten çok 맛있다. 맛있어 bence. O yüzden oradan kelimeyi en sevdiğim anlamlardan biri de o. Pleasure, yani pleasure o kadar değişik bir kelime ki nasıl ifade etsek, mesela örnek olarak K-pop demişler. Ben de K-rap falan mı desem bilmiyorum. Oradan yürüyebilirim. O yüzden aslında şarkıları kullanmak istedim. Şarkılar da oraya göndermeydi. Gerçekten bana şöyle düşünün, dili tam olarak algılayamasam bile dizilerden aşina olduğum belli başlı kelime ve ya da cümle grupları var. Onları duyduğumda ya da kelimeleri tek tek seçtiğimde şöyle veya böyle çat pat bir şeyleri kafamda oturtabiliyorum. Ve bu hissiyat olarak da çok güzel. Hem de şarkı ve o pleasure anlamında da insanı çok tatmin eden bir şey yani. Şarkılarını çok seviyorum. Özellikle ben her şarkı, her türde şarkı dinleyen bir insanım. Ama şu sıralar ki rap zaten hayatımda ve dediğim daha önceki videolarımdan da bellidir. Show Me The Money vesaire. Çok zevk aldığım bir şey. Genel olarak totale baktığımızda kültürünün her ögesinde bir ayrı güzellik barındırıyor. O yüzden bu videoyu yapmak benim için çok güzel oldu. Böyle farklı farklı halleriyle size göstermek istedim. Aynı zamanda da kendi bildiğim kadarıyla size aktarmak istedim. Ve bu çok yeni bir bilgiydi benim için. Sürpriz bir gelişmeydi. O yüzden de sizle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve umarım zevk almışsınızdır. Keza şarkılar çok güzel. Şarkıların linki de aşağıda olacak. Ne olur dinleyin. Alt yazıların tamamını da internete yazdığınızda bulabiliyorsunuz genelde, merak etmeyin. Ve bence keyif alacaksınız. Bebek Unvu kısmına hiç girmiyorum. Kardeşi ile beraber her canım sıkıldığında, modum düştüğümde açıp böyle 2 shorts ya da bir 2-3 videolarını izliyorum ve hani böyle büyük bir mutlulukla izliyorum. Maşallah çok tatlılar gerçekten. Abi kardeş diyelim.
Ve bu şekilde onu da tanıtmak istedim. Daha önce de bahsettim videomda. K-Influencer videolarımdan birinde. Onu da program olarak takip edebilirsiniz. Birçok ünlü ismin bebekleriyle katıldığı bir program olarak düşünün. Bebekleri izlemek bence şu dünyanın bu koşuşturmanın içinde hissiyat olarak size çok iyi geliyor. Yani en azından bana öyle geliyor. Bebekleri seviyorsanız, sevmiyorsanız bile seversiniz yani bu programla beraber. Bunu garanti edebilirim. Hem de ünlüler, yaşantıları insanı çekiyor yani, şimdi dürüst olmak gerekirse diye düşündüm. Ben bebek için izliyorum. O da ayrı bir mesele. Ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Ve K-Influencer'ın diğer videolarında takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Ve hoşça kalın. Sağlıklı kalın.